Filipinler'deki dünyaca ünlü Boracay Adası. Bu adaya gelmek vizesiz. Öyle vizeyle falan uğraşmıyorsun. Hatta pasaportta Türk vatandaşlarına pek bir şey sormuyorlar. Ne otel rezervasyonu, ne dönüş bileti, sen kimsin, nereye gidiyorsun? Buraya gelmeden önce Türk vatandaşlarını çok seviyorlar, göreceksin demişlerdi. Yok artık ya, abartmayın demiştim. Vallahi hepsi doğru çıktı. Bakın bu adanın plajlarını geç, içerideki sokaklara bile bayılacaksınız. Bakın şu anda da izliyorsunuz. Şu yeşilin tonu çok başka bir ton. Bu adada masajlar çok ucuz. 1 saatlik vücut masajına sadece 5 dolar ödedim. Masaj delileri burada mı bilmiyorum ama bakın sadece masaj yaptırmak için bile bu adaya gelinir. Eğer gidip de böyle şezlongda güneşlenirken paşalar gibi masaj yaptırmak istiyorsan da 7 dolar ödüyorsun. Hayal et bir kendini ya. Geceliğin kumsala yatıp yıldızları izlerken masaj yaptıran insanlar gördüm ben bu adada. Oğlum bu nasıl bir keyif lan? Abi kışın ortasında Türkiye'de insanlar kalorifer başında sobada ısınmaya çalışırken sen bu adada güneşlenip okyanusta yüzüp dondurma yiyorsun ya. Neymiş efendim, uçak biletleri çok pahalıymış. Ya kardeşim sen yarım küre değiştiriyorsun. Avrupa'ya gitmiyorsun. Farkında mısın bilmiyorum. Tatile Filipinlere gidiyorsun ya. Filipinler. Ne olacaktı? 5.000 lira mı olacaktı biletler? Türkiye'de sadece dışarıda yemek yemeye gidiyor insanlar. Kişi başı 1.000 lira hesap ödüyor ya. Yani sen o uçağa biniyorsun. Dünyaca ünlü bu adaya geliyorsun. Okyanus manzaralı bu otelde gecelik kişi başı 478 liraya kalıyorsun. Ya şu balkondan izlediğin okyanus manzarasına bak. Sadece popüler bir adaya geldin diye pizzanın dilimini 500 liraya satmıyor kimse bu adada. Yani burada şu kafa yok. Dünyaca ünlü adaya gelmişler. Güzelce bir kazıklayalım. Şişirin abi fiyatları demiyor kimse. Ulan şu dondurmayı 23 lira verdim abi. Hem de okyanusun dibinde aldım bu dondurmayı. İçeride falan değil. Bir dakika ya, bir saniye. Ben böyle anlatıyorum da şu an içinden diyorsun ki ya biz kim, Filipinler kim? Biz anca filmlerde görürüz oraları. Gidiyorsun abi tur şirketlerine bakıyorsun. Filipinler tatili 250 bin liralar. Ben sadece uçak bileti alıp oralara nasıl geleyim diyorsun. Ulan ben İstanbul'a gidince bile kayboluyorum ya. Dünyanın bir ucuna hem de rehber olmadan gidilmez diyorsun. Gidilmez tabii. Ücretsiz rehberiniz karşınızda. Merhaba, şu anda Benjamin TV'desin. Hoş geldin. İnternetten rehber mi olur ya diyorsun belki de. 1. bölümü izlemediysen bak kanalımda duruyor. Aha da şurada. Önce onu izle, sonra rehber oluyor mu olmuyor mu kendin karar verirsin. Öyle cafcaflı videoda değil ha. Elinizden tuttum sizi İstanbul havaalanından alıp sizi uçağa bindirip otel odanıza kadar yerleştirdim. Ya ben kazıklanmayın diye size tekne bileti alma taktiği bile anlattım. Eğer gidip de 1. bölümü izlersen bu video senin için daha anlamlı olacak. Sadece izlemiş olmayacaksın. Aslında ne kadar kolay olduğunu öğreneceksin. Bakın 20 saniye sonra birlikte bu adayı gezeceğiz. Herkesin kendine şunu sormasını istiyorum. Ekrana bir odaklanın. Ya ben bu hayatın bu kadar kahrını çekiyorsam, bu müdürlerin mobbinglerine katlanıyorsam, sabahın o karanlıklarında uyanıp sabah 9 akşam 6 işe gidip tüm zamanımdan veriyorsam ben de bu adaya geleceğim ulan deyin. Ya Allah aşkına sen bunu hak etmiyor musun ya? Ya sen bu adada kendini o şezlonga uzanmış, göbekli, masaj yaptıran amcadan daha değerli görmüyor musun? Ama öyle tek başınıza da değil, o kişiyle birlikte. Bu güzel adada birlikte yürümeyi hayal ettiğiniz aklınızdaki o isimle herkesin çılgınlık yapalım dediği bir arkadaşı vardır. Hayat arkadaşı, normal arkadaş ya da annesi, sen kim olduğunu biliyorsun şu anda aklında o kişi. Bu tatil önerisi sadece onlara gelsin. Onunla bu adayı paylaş, bir bakarsın birlikte Filipinler'desin. Kendinize ve o sevdiğiniz yakınınızla birlikte bir gün bu adayı yaşayacağız lan diye söz verin. 1. bölümden hatırlarsınız, dünyaca ünlü bu adada hem de yılbaşı haftasında 517 liraya Sheraton gibi dünyaca ünlü bir otelde kalmıştım. Oteli nasıl tuttuğumu 1. bölümde anlattım. Odamız oldukça temizdi. Tüm çalışanlar da ilgiliydi. Bunlar çok soruluyor. Bir de bu Sheraton'da kalırsanız ücretsiz bir şekilde adanın merkezine her saat servisler kalkıyor. Benim size tavsiyem kahvaltı dahil otel tutmayın. Phuket videolarında da anlatmıştım, hatırlarsınız belki. Bizim damak zevkimize falan uygun değiller. Bir de domuz eti muhabbeti var burada biliyorsun. Bakın gösteriyorum. Sheraton Otel'in koca açık büfesi, tabağınıza alabileceğiniz şeyler şu kadar. Bunlar da zaten yani Allah aratmasın. Doymadım ya. Vallahi doymadım. Yani dışarıya çıkın 30 liraya bir sandviç yiyin, 25 liraya bir kruvasan yiyin. Yani bu fiyatlar biraz şaşırtıyor olabilir. Birazdan değineceğim bunlara. Sevgili dostlar, ben 5 tane otel değiştirdim. Hiçbirinin kahvaltısı bizim damak zevkimize uygun değil. Yani ne yapıyoruz? Kahvaltı dahil otel tutmuyoruz. Adada Camellia Beach diye de bir otel var. Yazın, çizin, kaydedin, fotoğrafını çekin. Burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Direkt okyanusun dibinde, otelden çıktığınız anda ayaklarınız kumsala basıyor. Hemen otelin altında da bir restoranı var. Otel müşterisiyseniz indirimli yemek de yiyebiliyorsunuz.
biliyorsunuz. Ben rezervasyonumu tam 7 ay önceden yaptım. Kişi başı sadece 478 liraya gelmişti. Özellikle Booking sitesinde biliyorsunuz orayı. Ayda yalnızca bir kez indirim yapıyorlar. Bildirimleri açın, oteli seçin. Eğer o indirimli günü yakalarsanız çok uygun fiyatları tutabilirsiniz. Bakın kızacaksınız belki ama bu otel 2-3 katını bile hak ediyor. Gerçekten çok iyi bir otel. Mutlaka not alın. Bu küçücük adada 600'den fazla otel var. Hatta geceliği 150 liraya bile oteller var. Bak görüntülerde görüyorsunuz. Evet, banyoları birazcık eski, püskü ama yine de yaşanabilir otelleri var. Yani böyle çok ucuza getirmek istiyoruz biz diyorsanız bu otelleri de tercih edebilirsiniz. Booking üzerinden otelleri seçin, bildirimlerinizi açın. O büyük indirim günlerinde denk getirirseniz hemen rezervasyon yapın. Dünyanın en güzel gün batımlarından biri bu adada. Aranızda duyanlar vardır. Boracay Adası'na sadece gün batımı izlemek için gelen insanlar var. Size de biraz önce bahsettiğim o kişiyle her akşam şu büyüleyici gün batımlarına şahitlik ettiğinizi bir hayal edin abi ya. Yani o aklınızdaki kişiye belki sadece Boracay'ın gün batımını gösterseniz, anlatsanız bilmiyorum belki ikna olur, bilemezsiniz. Yani o kişiye sorun ya, benimle bu gün batımını izlemek istemez misin? İstemiyorsa gitsin zaten, defolsun gitsin. Bu adanın neresinde otel tutacağız? Bakın burası çok önemli. Beyaz plaj kısmında tutuyorsunuz. Bu beyaz plaj dediğim yerde 3 bölümden oluşuyor. Bakın haritadan da anlatıyorum. Bakın burası çok önemli. Station 1, Station 2, Station 3. Eğer ben sakin tatil istiyorum abi, çok insan olmasın, sessiz olsun, biz yatmaya gidiyoruz ya adaya. %100 kafa dinlemek istiyorum. Denize gireyim çıkayım böyle sessiz sakin. Eğer böyle düşünüyorsanız Station 3'te otel tutuyorsunuz. Yok arkadaş ben eğlence istiyorum, ben yerimde duramam, çarşıya yakın olsun, hareket olsun biraz diyorsanız Station 2'de tutuyorsunuz. Abi bir de Station 1 var. Plajı biraz daha geniş böyle. Biraz kalabalık bazen değil falan. Farklı bir plaj. İstersen orada da kalabilirsin. Yani hafif böyle hem ondan hem bundan birazcık. Ben şimdi rehberiniz olarak size hangisini öneriyorum? Station 3, Station 3. Burada kalın abi. Tabii tercih meselesi, yine de siz bilirsiniz. Adanın bir de kuzey tarafında bak şurada Puka Beach diye bir yer var. Oraya da birazdan birlikte gideceğiz. Yani adanın plajlarını, o suyun rengini size tarif edemem. Görüntülerde de izliyorsunuz. Suyu sıcacık, hemen derinleşmiyor. Böyle çocuklar için falan da uygun ya da git büyükler için de böyle yatmayı severiz ya böyle sığ denizde. Full kum abi. Ama bu kum nasıl bir kum biliyor musun? Pamuğun üstünde yürüyorsun yani. Daha önce okyanusta yüzme şansı olanlar bilir. Bu kumların yumuşaklığı çok güzel. İnşallah bilmeyenlere de buralara gelmek nasip olur. Yani şu okyanusun keyfini dibine kadar yaşayacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Tabii kimle? O kişiyle. Onsuz olmaz zaten. Bu güzellikleri onunla yaşamak keyfimizi ikiye katlar. İngilizce korkusu. İngilizce bilmiyoruz. Yabancı dilimiz yok. Korkuyoruz ya. Bu İngilizce işini nasıl halledeceğiz diye soranlar. Birinci bölümde de anlattım. Sizler için çok simple 12 cümlelik bir İngilizce çalışması hazırladım. Yolculukta ve adada kullanabileceğiniz. İsteyenler bana Instagram hesabından yazabilir. Onlara gönderirim. Yok bu bize yetmez, endişelerim var, ben yine de korkuyorum diyenler bakın buraya da kocaman logosunu koydum. Google Translate uygulaması. Yani ücretsiz, evrensel bir uygulama. Adada bu uygulamayla iletişim kuran yüzlerce turist gördüm. Hiç korkmayın. Elinizde çok güzel bir uygulama var. Bakın ister sesli ister yazılı. Google Translate. Bunu indirin. Bu ada güvenli mi? Evet güvenli. Bu konuda endişeniz olmasın. Şu da çok soruluyor. Kız kıza gelsek biz sorun yaşar mıyız? Phuket videolarımda da çok sormuşlardı. Hayır yaşamazsınız. Hatta bu adada baş başa gezen yüzlerce kız arkadaş grupları göreceksiniz. Bu arada sadece 8 saniye. Aşağıda bir beğen butonu var. Beğeni butonu. Malum burası bizim dükkanımız, ekmek teknemiz. Bir hayırlı işler selamı vermek isteyen olursa aşağıdaki beğen tuşuna basarsa beni çok mutlu eder. Malum bu algoritmalar bizi etkiliyor. Zorunda değilsiniz tabii. Gönül işi bu. Destek olursanız şimdiden teşekkür ederim. Bu adada yerliler, yerli halk nazik mi? Evet çok nazikler. Aynı Phuket'te olduğu gibi oldukça güler yüzlüler. Bu Boracay Adası Filipinler'de bulunan 7107 adadan yalnızca bir tanesi sevgili dostlar. O birinci bölümde anlattığım Katiklan Havaalanı ve Manila var ya, oradan diğer adalara rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. İnanın hepsi birbirinden güzel. Önemli olan kendinizi Filipinler'e atmak. Buradan gideceğiniz çok fazla ada var. Türkiye'deki banka kartımızla bu adada hesap ödeyebiliyor muyuz? Evet ödeyebiliyorsunuz. Birçok yerde de kart geçiyor. Buradaki para birimi peso. Şu anda 1 peso 0.56 kuruş civarında. Peki biz bu nakit işini nasıl halledeceğiz? Neredeyse her yerde ATM var. Hiç korkmayın. Türkiye banka kartıyla peso çekebiliyorsunuz. Ben 5000 peso çektiğimde 250 peso komisyon ödemiştim. Bakın buraya da yazdım. 5000'e 250.
Adanın içindeki ulaşımları tuk-tuk araçlarıyla yapıyoruz. Kazıklanma ihtimali yok. Hepsinde ada tarifesi çalışıyor. Bence çok da güzel olmuş bu ada tarifesi. Siz yine binmeden önce gideceğiniz yeri gösterin haritadan. Fiyatını öğrenin. Bakın buraya da kocaman yazıyorum. Ne yapıyoruz? Tuk-tuk'a binmeden önce haritadan gösteriyoruz. Fiyatı öğreniyoruz. Ondan sonra biniyoruz. Peki biz bu internet işini nasıl halledeceğiz? Adadan mı alalım? Ne yapalım? Arkadaşlar adadan almayın. E-sim diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Herkes de paylaşıyor. Bir tane e-sim alın gitmeden önce. Çünkü adaya geldiğinizde ettiğinizde işte interneti bulayım edeyim falan derken zorluk yaşayabilirsiniz. Ucuz bir tane e-sim bulun. Onu aktif edin. Öyle gelin. Adada yemek fiyatları. Aç kalacağız mı? Bakın sadece bir tane örnek vereceğim. Bu görüntülerde gördüğünüz restoran en lükslerinden biri. Bakın lüks diyorum. Öyle ara sokakta falan değil. Okyanusun önünde. Böyle bir restoranda şu gördüğünüz margarita pizzanın fiyatı 450 peso. Yani 268 lira. Ara sokaklardaki standart pizzacıların fiyatını siz düşünün. Bu arada bu restoran da çok güzel. Pizzalarını tavsiye ediyorum. Nereden bulacağız burayı? Ne yaptım? Gittim açıklama kısmına Google konumunu ekledim. Oradan rahatlıkla bulabilirsin. Domuz eti problemi. Adada maalesef çok fazla domuz eti var. Bu konuda ben hassasım. Takmayanlar olabilir ama benim gibi düşünenler varsa buna çok dikkat etsin. Siparişinizi verirken mutlaka domuz eti olup olmadığını sorun ya da benim yaptığımı yapın. Vejeteryan menüleri tercih edin. O da yetmezse adadasın abi. Deniz ürünlerine yönelebilirsin. Balıkları çok lezzetli. Adaya gelmeden önce aşı olmamız gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Adada hastane var mı? Evet var. Kocaman bir hastane var. Adada alışveriş merkezleri var mı? Bu da çok soruluyor. Evet var. Hatta 5-6 tane alışveriş merkezi gördüm. Peki bu alışveriş nasıl? Ucuz mu? Station 2'de bir çarşılar var. Özellikle kıyafetler çok ucuz. Valiziniz biraz boş gelin. Burada bir sürü kıyafet alacaksınız. Ya biz o malum kişiyle geldik ama adada başka neler yapabiliriz? Yani birazcık pazarlıkla 2500 lira helikopter turu bile yapabilirsiniz. Parasailing, su altı dalışı, jet ski, zipline, hatta şu gördüğünüz şeffaf kanonun saatlik ücretine 70 lira verdim lan. Türkiye'de bunun 15 dakikası 300 liraydı. Yazıklar olsun ya. Bu adanın etrafında tekne turları bile yapabiliyorsunuz. Kısacası adada sıkılmazsınız. Yapacak çok şey var. İster dinlen, ister koştur koştur bir sürü şey yap. İnanın burada anlatmaya zamanım yetmez. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu adada bazı katı kurallar var. Mesela plajlarda asla yiyecek içecek tüketemiyorsun. Kesinlikle yok böyle bir şey. Sigarayı sadece belirli alanlarda içebiliyorsun. Başka o bölgeler dışında içemiyorsun. Böyle çığırtkanlık yapan, sapıtıp bağıran çağıran tipleri ne yapıyorlar biliyor musun? Polis alıyor, yakalıyor, adadan sınır dışı ediyor. Plajda bir sürü böyle kumdan kale var. Bunları yıkmanın cezası, zarar vermenin cezası 5000 peso. Bir tekme attım 5000 peso. Hele bir de plaja, okyanusa işediğinizi görürlerse var ya 7000 peso ceza yapıştırıyorlar. Abi bunu duydum. Ya nasıl tespit ediyorlar bilmiyorum ama sakın işemeyin. İşerseniz 7000 peso ödersiniz. Bak altın değerinde bilgiler bunlar. Buraya da kuralları koydum, istersen fotoğrafını çek. Kurallar çok katı abi. Bu beyaz plajın dışında gidebileceğiniz tam kuzeyde Puka Beach diye bir yer var. Videonun başında bahsettim. Peki biz nasıl gideceğiz buraya? Bahsettiğim tuk-tuk araçlarına biniyorsun. 2 kişi toplamda 250 peso ödeyerek bu plaja ulaşabiliyorsun. Yani plaja gidiş yolu da bayağı güzeldi. Ben o yoldan çok keyif aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 25 dakika falan sürdü. Diğer plajlarda olduğu gibi buraya girmek de ücretsiz. Evet, böyle şeylere şaşırıyoruz. Yani plajlara giriş nasıl ücretsiz oluyor? Oluyor işte yani. Puka plajına geldin, aç kalma şansın yok. Yiyecek de var, içecek de var. Bunları da not alabilirsiniz. Ben bu plaja yağmurlu bir günde gitmiştim. Hani başıma güneş geçmesin falan, gölge yoktur falan diye. Bayağı da gölgelik alanlar varmış. Google'dan buldum, fotoğraflarına koydum. Hava açıkken plaj böyle. Gerçekten çok güzel. Tabii beyaz plaj kadar değil ama burası da farklı bir havaya sahip. Ben buranın kumlarına bayıldım. Kristal kristal taşlar. Çok güzel ya. Yani ben daha size ne kadar anlatayım bilmiyorum. Bu rüya gibi adayı gelin yaşayın be. Değerlisiniz sevgili dostlar. Hepiniz değerlisiniz. Bak burası olur, başka yer olur, fark etmez. Lütfen kendinizi böyle tatiller hediye edin. Yani ben elimden geldiğince size birçok yeri anlatmaya çalışıyorum bu kanalda. Ama sadece benim anlatmam yetmiyor. Sizin de kendinize o yakın hissettiğiniz arkadaşınızla birlikte buraya gelip buraları yaşamanız gerekiyor. Bu koca dünya kimsenin evde öyle dizi izleyip pineklemesi için yaratılmadı. Lütfen geç olmadan dışarı çıkın. Ve veda vakti. 2 bölüm çektim Boracay'da. Birazcık param bitti. Dönmek zorundayım. Bir de köpeğim var malum. O beni birazcık özlemiş. Haberleri geliyor. Yani hala birileri kaldı mı orada bilmiyorum. Belki tek başıma konuşuyor da olabilirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yazarsanız hepsini okumak isterim. Bana da teşekkür etmek, destek olmak isterseniz aşağıda bir katıl butonu var. Bakın buraya da koydum. Oradan bana tatlı ısmarlayabilirsiniz. Telefonlarda gözükmüyor. Bilgisayardan girerseniz görebilirsiniz. Katıla tıklayanlar bana soru sorabiliyor. İletişime geçebiliyor. Videolarımı erken izliyor ve isimlerin yanında bir rozet çıkıyor. Ve en önemlisi
sayesinde de bu hayattaki maceralarımda bana en büyük desteği vermiş oluyorlar. Zorunda değilsiniz tabii. Şimdiden teşekkür ederim. Ya bir de bu videoda sonuna kadar kalanlar için birkaç saniye görüntü vermek istiyorum. Yani bunu çok içten söylüyorum. 2025 yılının tüm dünyaya barış, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.